Burada bireysellik esas. Yani biz böyle genellemelere gidiyoruz ya, onu çok severiz. İngilizler şöyle, Türkler böyle. Ferdi Kaç tane değil. Türkler? Mesela bazı dostlarım var, konuşuyor. Abi ben bütün insanları seviyorum. Kaç tanesini tanıyorsun? 8 milyar insan var. Eyvah. Şimdi Merri yaşıyor. Geçmişte milyarlarcası gelmiş geldi. Kaç kişi tanıyorsun hayatında? Bütün insanları seviyor. Yapma. Yok. Ama bu genellemelere alıştık biz. Eyvallah. Onlar mı? Onlar zaten, onlar kim işte? Lazlar, Kürtler. Onlar öyledir. Onlar neyim? Ya Nelere bak. Bizim Ercan abi anlattı bana onu. Ercan abi. Ercan Özaksoy bir cazcı biliyorsun. Eyvallah. Ondan sonra anmadan geçemeyeceğim şimdi. Çok güzel de şeyleri var, besteleri var, icraları var. Eyvallah. Bayılıyorum. Şimdi Ercan abi dedi ki bir şeye gittim dedi, Metin'cim dedi. Trakya'da bir düğüne gittim. Evet. Orada kahvede konuşuyoruz eskilerle, yaşlılarla filan. Ondan sonra fıkralar, tabii onlar çok seviyorlar. Evet. Tebeyağı filan fıkraları sen bilirsin. Ondan sonra bu fıkraları anlatıyorlar. Ya bir tane bir şey anlattı. Sorma gitsin. Ya bir anlat abi dedim. Ya dedi ki 2 tane işte kanka oyun oynuyorlar pişpirik. O sırada eski bir dönem tabii, Osmanlı dönemi. Pencerenin önünden develer geçmeye başlamış. Ondan sonra işte adlarını tabii bilmiyorum ben şimdi. Bir tanesi oyun oynadığı arkadaşın dürtmüş. Ya hele nelere bak ya demiş, nelere. Yani ne olduklarını da bilmiyor. Develere bak diyecek. İlle bir şey söyleyecek ama tanımadığı bir şey geçiyor, bilmiyor. Yani. Develeri bilse ama develere bak diyecek. Develere diyecek. Ya diyor hele nelere bak nelere diyor. O da dönüp bakıyor. Abi ya onlar hep öyledir ya diyor. Bak o da Yani ben de biliyorum diyor yani. Aslında ikisi de İkisi tanımıyor. de bilmiyor tabii. Şimdi ben yerlere yattım tabii. Bu harika Çok. bir şey ya. Yani gerçekten. Nelere bak nelere. Bilmediğin zaman kendini iyi hissetmiyorsun. Evet. Beyin boşluğa tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Evet yani. Şimdi efendim geldi Gesribe. Sonra bu paganlarla işte diğer kitap ehli arasında diğer şeyler problemler çıkıp onların da böyle her defasında getir rahipleri, getir ihtiyarları meselesi bunun ortak bir yasaya yani bir şeriat altına alınması için Resul-i Ekrem bir şey öneriyor krala. Diyor ki krala bu şeylerin, kavimlerin her birinden temsilci isteyelim. İşte rahiplerini yazılı Seçsin bir tane. rahipleri, işte öbürlerini ihtiyarları. Ne güzel. Bir bugünkü tabirle konvoy yapalım. Yani bir toplantı yapalım. Tamam diyor. Kral emrediyor. Diyor ki hepiniz diyor bir temsilci yollayın adalet için. Burada bir şey yapacağız. Toplantı yapılıyor. Ve bu toplantıda belgesi var, yazılı belgesi var. Bu ünlü Medine Vesikası diye bilinen belgedir. Hukuk belgesidir. Medine Vesikasıdır. Bana göre ilk anayasadır. Ama bugün Batı yazdığı için tarihi, Batı kültürü yazdığı için Westfalia Antlaşması Batı'daki hukuk şeyini anayasal belge olarak Westfalia Antlaşması kabul edilir. Bu 1400 sene önce Medine'de yapılmış bu sözleşmeyi literatüre almaz. Şimdi bu doğru değil. Alması gerekir. Ama bir dönem bunlardan habersizdiler. Bu bilgileri bilmiyorlardı. Kendilerine göre yazdılar, ettiler. Ama evrensel yani diğer uluslara da açılınca mesele bunu düzeltmeleri gerekir. Dürüstlük, akademizm, bilim bunu gerektirir ayrı konu. Her neyse orasını tırnak içinde söylemiş olalım. Evet. Şimdi orada hepsi ortak bir yani kendilerine aykırı olmayacak. Ama herkesin ortak antlaşmaya evet diyebileceği temel madde, işte ana yasa da o demek. Temel maddeleri tespit ediyorlar, yazıyorlar ve hepsi altına imza atıyor. Mühür basıyor. Bütün kabileler, bütün iman şerifleri. Resul-i Ekrem bu belgeyi elde alıp ilan ederken ne diyor? Çok önemli olan burası. Beni her zaman duygulandırıyor. Serhan böyle bir şey düşün. 1400 sene önce çöldeyiz, dikkat. Serap görüyoruz ya da. Yani çölde çıkıyorsun, orada su var zannediyorsun. Gidiyorsun, su yok. Adetler, madetler falan. Yani bu modern dünyaya göre düşünme lütfen.
Peşinde birileri var, seni öldürmeye geliyorlar. Ya sen çölde ya giderken gece soyarlar zaten. Ya ne alaka ya? Kimsenin denetleyebilir ki? Orada polis mi var? Asker Otorite mi yok var? yani. Otorite nedir ya? Ancak kasabanın içinde bir muhtar var. Onu da Filan. kral diyorsun. Biraz Hiçbir evvel- şey yok hatta. Ya. Ve Resul-i Ekrem orada belgeyi kaldırıyor. Bugüne kadar diyor burası Yesrib diye çağrıldı. Yani serap görülen yer. Yani Sanrı. Sanrı. Vizyon Sanrı. Bugünden sonra burası Medine-i Münevvere diye çağrılacak. Adını kendi koyuyor. Dikkat. Aydınlanmaya getiriyor. Burası Medine-i Münevvere olarak çağrılacak. Medine şehir diye Çeviriyorlar. şehir Arapça. Tabii. Medine de Arapça. Niye şehir dememiş de Medine diyor. Medine. Medine'nin sözcüğün içinde ne var? Din. Medine. Medine. Evet. Dinden türetiliyor. Medine dinin olduğu yer. Ama din ne? İşte biz inanıyorum efendim falan diye. Hayır, alakası yok. Yargı. Din yargı demek. Medine yargı merkezi. Yargının olduğu yer demek. 3 tane şehir şeyi var. Modellemesi var. Bir tanesi Medine, yargının merkezi olduğu yer. Bir tanesi Farsça söyleyeyim onu, o Farsçadır çünkü. Kent, biz onu Türkçe zannederiz. Kent sözünü Türk. Türkçe kardeşim, şehir Arapça, bunu bırakalım. Biz kent diyelim diye bir bilelim. Ama artık bıraktık, edebiyatçılar falan öğrendiler. Kent Farsçadır. Ve nedir? Askeri merkezdir. Farsçada garnizon demek. Garnizon. Kent garnizon demek. Medine yargının olduğu merkez. Ne derler buna? Adalet Bakanlığı demek. Bir de şehir var. Arapça o da şehir. Eyvallah. Şehir, şehir. Şehir. O da siyasi merkez demek. Bakın üç kuvvet ortaya çıktı mı? Çıktı işte. Bu üç kuvvetin ayrılıkları içindeki birliği devlettir. Yasama, yürütme, Yargı. yargı çıktı ortaya. Anladınız mı? Var bu. Hayır. Batı'dan mı öğreneceksin? Ha orada da var tamam. İyi de kardeşim 1400 Okumayı sene evvel bil. sende var ya. Okumayı bilmiyorsun. Buna sahip çıkmıyorsun, bunu anlamıyorsun ve burada kendi sanrılarını din ediniyorsun, kendi sanrılarını adet ediniyorsun, kendi sanrılarını siyaset zannediyorsun. Ve geleneğimiz var diyorsun, ecdadımız var diyorsun, işte geçmişimiz Evet, şöyle, aslanlarız. Ya ama kavramlar yok. Evet. Ama hakikat bu. Dolayısıyla ilk anayasa yeryüzünde ondan önce yasa yok mu? Var, anayasa. Peki niye anayasa diyoruz? Mesela Hammurabi kanunları anayasa değil mi yani? Bir toplumun temel yasaları, temel yasa anayasa. Burada fark var. Farklı inanç, Ya. farklı Toplum. töre, farklı alışkanlık, farklı gelenekleri birbirine karşı koruyan bir belge. Şimdi asıl mesele bu Serhan. Günümüzde de bu. Bu evrensel, bu kadim. Ne demek? Bu zamanda oldu ama zaman üstüne çıktı. Zamanda yapıldı ama zaman üstüne çıktı. Ne demek? Bugün de ona ihtiyacımız var. Çok rahat oradan kullanıp yargılayabilir. Kozmopolitan dünya tasarımı budur. Şimdi günlük siyasete falan girmek istemem. Günlük kültürün analizlerine girmek o ayrı bir konu. Evet. Biz kadimle uğraşıyoruz. Evet. Evet. Ama buraya değmeden geçemedim şimdi bu serap. İllüzyon dedik değil mi bunun Evet. sonuçta? Oradan oraya. Serap da illüzyon. Şimdi Hint'teyiz halbuki. Ne Arabistan'a gittin kardeş? Hint'te konuşuyorduk birdenbire Arabistan'da bulduk kendimizi. Çünkü Hint'teki illüzyon maya demek. Maya. Maya bu bizim bildiğimiz mayalamaktaki maya Maya değil. değil. Base değil yani. Maya. Base. O değil. Buradaki maya illüzyon demek. Hint öğretisinde kendi Sanskritçe bir sözcük. Maya. Bu maya takvimi var. Orada da Evet, maya sözcüğü geçiyor. Bu maya o maya değil. Bunları söylemek zorundayız. Çünkü insanlar onları çağrıştırıyor. Aa o da maya, bu da maya falan. Bu maya, Üç maya ayrı yani. ayrı. Evet. Hint'teki maya illüzyon demek. Yanılsamaya neden olan algı. Yani gerçeklik göründüğü gibi değildir. Görünen şey duyularımızın gördüğüdür. Duyularımızın gördüğünün arkasında bir gerçeklik vardır. Buna nasıl ulaşabiliriz?
Bakın son müthiş. Dert bu yani. Müthiş. Bu Yunan felsefesinin sorduğu en temel soru. İşte arkasında ne var demek? Arka. Evet. Evet. Görünenin arkası. Duyusallığın arkasında ne var? Onu neyle bilirim? Duyularımla tanık olmadığımı neyle bilirim? Nasıl bileceğim? Değil mi? Logos, akıl. O akıl ne demek? Var mı öyle bir duyum? Akıl diye bir duyum yok. Bu duyuların görmediği, bilmediği bir şeyi akıl diye bir şey bilirmiş. Ya nerede bu akıl? Kim filan? Nasıl işletilir? Nasıl Değil mi? yani? İnsan biraz üzerine düşünüyor. Ya aklım var derken nerede abi, ispat et. Kim ispat edebilir aklın ne olur? Neyi? Aklının olduğunu kim olduğunu. ispat edebilir? Peki kim inkar edebilir aklının olmadığını? İnsanlar ruha inanmayabilir. Akademizm zaten inanmıyor. Ne ruhu diyor, daha ne ruhu. Yok öyle bir şey diyor. Peki Tanrı'ya inanmıyor insanlar. Ya ne Tanrısı canım? Uydurulmuş insanlar çıkarttı filan. Tamam. Ruha inanmıyorsun, Tanrı'ya inanmıyorsun. Yani yapabiliyorsun bunu. Tabii. Yani inanmayabiliyorsun. Evet. Gayet iyi. Olası. Hem de akademik çevrelerde de bu olabiliyor yani. Evet. Hiçbir sorun yok. Peki hiç akademik çevrede akıldan şüphe eden, aklı reddeden, akıl yoktur canım öyle saçmalık mı olur falan diyen gördün mü? Aksine tabii. Peki sorsak aklı ispat edin. Yani ne anlamda ispat? Bu pozitivizm. Ne demek? Laboratuvar, deney, gözlem, ölçü, bilimdir. Evet. Evet. Aklı deneyleyin bakayım, gözlemleyin, ölçün, Hı hı. bilim Sonucu olsun. ver bana. Bir kere deneye gelmeyen bir şey. Laboratuvara sokamıyorsun. Nasıl? Bir obje değil ki akıl. Deneye gelmez. Ölç bakayım aklı. Yürü oradan hadi. Peki kardeşim, inkar edemediğin, ispat edemediğin, ne anlamda ispat edemediğin diyorum. Çünkü ispat edeceğim ben şimdi. İspat edemediğin deney anlamında. Deneyle ispat edemediğin laboratuvara girmeye bir şeyden, bir yetiden söz ediyoruz. Ve o olmazsa zaten deliyiz. Ne dinimiz var, ne imanımız var. Ama var. Tabii. Ama o var. İspat et. Nasıl ispat edeyim? Hadi kaç kilogramdır? Şimdi deney ölçü Bir şey gerekiyor. ver tabii. Kaç kilodur? Oran bakacak. Kaç metredir? Rengi nedir? Yoğunluğu nedir? Yoğunluğu Yani nedir? akıl- Özgür ağırlığı Özgür nedir nedir? efendim? Tabii, Yani Allah tabii, Allah. tabii. Hani aklın tanımı yapıldıktan sonra aklı olanla aklı olmayanı yan yana koyup o zaman bunda akıl varsa bunun farkı ila sadece aklı anlayabiliriz. Belki o geliyor ilk benim aklıma. Değil mi? Bu güzel. Şimdi burada deney var mı? Var. Yani şöyle var. Hayır, Aklı gözlem var. olmayan- Deney var. Gözlem var. Gözlem var. Ha deney Deney bak. deney kimyasal olarak ispatlanmış. Sadece kimya değil, fizik olarak da. Deney dediğimiz şey bir kere nicel olmalıdır. Ölçülebilir olmalı. Bu da ne demektir? Özgür ağırlığını tespit etmeliyim. Boyutlarını 3 boyut içinde olmalı. Zamanda ve mekanda tespit edebilmeliyim. Evet. Ondan sonra değişimlerini gözleyebilmeliyim. Hı hı. Özelliklerini ortaya çıkartabilmeliyim. Böyle bir aklı böyle bir Nasıl obje yapacaksın? haline Nasıl anlatacaksın? ortaya O koy. kadar obje haline evet zor. Olmuyor. O zaman Olmuyor. pozitif bilim aklı kanıtlayamaz ki. Çöktü. Pozitif bilim esas değil mi bugün ya? Evet. Gerçeklik sadece pozitif bilimin, yani deney, gözlem, ölçü. O Aklı durum- ispatlayamaz. Evet o durumda değil. Peki aklın ama ispatı var. Aklı tek ispatı var hem de. 2 tane, 3 tane, 5 tane değil. Tek yolu. Tek ispatı, tek yolu var. Matematos. Yunanlıların kullandığı bir terimdir. Matematos bilgelik demektir. İki şeyin birliğinden oluşur. Aritmos, Yunanca gene bir terim. Aritmos ve geometri. Geo. Matematos, aritmos ve geometrinin birliği demek. Bilgelik. Aritmos ne? Ritim bilgisi. Geometri ne? Ölçüm bilgisi. Geometri, ölçüm, aritmos, ritim. O zaman zaman ritimde. Geldi. Krona geldi şimdi. Zaman değil mi? Ritim. Tabii. Ritim farkları zamanı yaratıyor. Evet. Geometri nedir? Neyi verir bize? Ölçü birimi, mekanın Mekanı. Mekanı mekanı verir. verir. İşte Serhan.
Geometri mekanı veriyor bize. Aritmos zamanı veriyor. Matematos zaman ve mekanın birliği olarak Cem. her gerçekliği kavramayı veriyor. İşte aklın ispatı bu. Akıl kendini kendi yoluyla ispat eder. Kendi dışında hiçbir referansla ispat edilemez. Deneye girmez. Onun için Einstein diyorlar ki ya sen hangi deneylerle bunları buldun? Ben de düşünce deneyiyle buldum. Düşünce deneyi olur mu ya diyorlar. Tüm ondan sonra yapılan fizik deneylerle onaylandı hepsi. Ya. Ama adam hiçbir deney yapmadan bildi. Matematos'la bildi. E denktir ms kare formülü Evet. enerjinin yani maddenin enerjinin maddeye dönüşmesinin izafi kütlesinin birliğini, tevhidi, fizikteki tevhid kavramını ortaya çıkartan Einstein bunu düşünceyle yaptı. Ama böyle düşünüyorum öyle yaptım. Öyle değil. Düşünmenin tek bir yolu var. Matematos. Matematik çıkarımlarla yaptı bunu. Onun arkasında 70 tane formül buyurmuş. 73 formülle çıkarttı adam koydu Sonu ortaya. Ama gidip de bir yerde bir pratik Şey deney yapmadı. Şimdi bunlar çok hassas noktalar. Buralarda duralım. Şimdi nereden geldik buraya? Ama bunları da sonra lütfen girelim. Bilmem vallahi bildiğimiz kadar tabii. Lütfen. Ya bunlar çok zor konu. Peki şimdi nereden geldik? İllüzyonda, Hint illüzyondan oraya İllüzyon. geçmiştik. Bak kaçırma. Aritmos dediniz. Değil mi? Ritim bilgisi. Bakın efendim gizil bir dünyadan ses geliyor şimdi. Evet buyurun. Görünmez dünyadan Görünmez aklın bir sesi geliyor. bir sesi geliyor. Aklın Evet. sesi geliyor bize. Evet. Adeta. Acaba bir ritimle ilgili bir şey mi yapsak? Çünkü az da vaktimiz kaldı bu bölüm için. Hindistan'ın ritmi neyle yapılır Can? Allah aşkına. Bizde mesela bendir var. Efendim var, darbuka var. Uzak batıda bateri var. Tabla Efendim, var onlarda değil mi? Tabla var bu Tabla adamlarda. Ama baba tablanı nereden bulup getireceğiz ya şimdi? Bizde tablo Şimdi var. Hint'te bir tablayla yani bir şey yapalım. Nasıl? Yani burada bu bendir var ama bendir acaba tabla yerini alır mı? Sinan Bey belki bir şey yapabilir oradan. Yapar mı Allah Bilmiyorum aşkına? beraber. Çünkü az da vaktimiz kaldı. Belki bir Hem tabla, hem bendir, hem gitar olmaz mı? Olmaz olur. Olmaz mı? Şakti yaptı John McLaughlin Şakti. yıllarca. Şakti. Şakti. Tamam. Ama tablayı göremeyeceğiz. Duyusal olmayacak. Yani tabla görünmez. Bendirimiz görünüyor. Görünür. Efendim gitarımız görünüyor. Tabla görünmüyor. dış ses. Ama yapmayacağız oraya bir tane playback falan koymuyoruz. Burada olacak. Tablamız da olacak yani. Allah Allah. Ben de merak içinde kaldım. Görene duyana. Evet. Çünkü dostlarım biliyorlar. Biz Sinan'la bu meşkleri çok yaptığımız için tabii bildiğimiz bir şey söyledik. Evet. Ama siz de şahit olun bakalım. Kimi dosta varır, dosta ben de olur. Allah Allah. Kimi dosta varır, dosta ben de olur. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Ah, kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi gülistan'da gonca gül olur. Allah Allah. Kimi gülistan'da gonca gül olur. Kimi gonca güle har olur gider. Ah, kimi gonca güle har olur gider.
esfiya olur Allah Allah. Kimi tevbe eder esfiya olur. Kimi inat eder eşkıya eder. Ah, kimi inat eder eşkıya eder. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Allah Allah. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi yaklaşır da kör olur gider Allah. Kimi yaklaşır da kör olur gider. Ya Can, bunlar bir acayip. Biz Hint'te tabla çalalım dedik. Gene bizi getirdiler buraya. Çok güzel. Vallahi ya. Vay anasını. Neyse biz o tablayı çaldıracağız onlara. Boşuna Dım tıtkıdı da. yapacağız. Takili. Tamam. Bu tamam ama bu öyle bir geldi ki bu oturdu yani sofraya. Allah bereket versin. Allah'ım ya Rabbim.